Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. Şöyle göstereyim. Alize'nin tığ işinde kullanılan ipini ben şimdi 2 şiş örgüde kullanacağım. 100 gram 570 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarasını da şöyle göstereyim. Almak isteyenler olursa şöyle ekran görüntüsünden bakabilirsiniz. Evet, bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, şöyle gösterişli, kabarık bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 13 ve 13'ün katları olarak ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. 13 ve 13'ün katları artı 2 olarak ayarlayacağız ilmeklerimizi. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar. Ucu şöyle dilimli olan bir model. Şu ilmek alışlarımızı da çok sıkı yapmayalım. Altında şöyle dilimleme yapması için hafif gevşek alabilirsiniz. 2 şişle denedim arkadaşlar. Güzel olmadı. Onu tavsiye etmiyorum. Öreceğiniz şişin tekiyle alabilirsiniz ama çok sıkı olarak almayın. Hemen şöyle ilmeklerimi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek bir model için aldım şimdi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 ilmek. 2 model için sonuna da 2 ilmek ekleyelim. Evet. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi bu şekilde önden alarak ters ördüm. 2 2 alıyoruz. Şöyle 2 ilmeği aldım, tek ilmeğe düşürdüm. 2 ilmeği aldım, tek ilmeğe düşürdüm. 3 tane böyle ters çift olarak aldım ilmeğimi, ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Yani 6 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum burada. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir kez doladım, bir kez daha aynı ilmeğimi ördüm. Bu kenarda yarım dilim olacak. Şimdi ortadaki tüm dilimi yapacağım. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 2 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde yine devam ediyorum. Bakın buraya kadar bir model kurmuş olduk. 3 bu tarafta sıra başında 2 ilmek alarak tek ilmeğe düşürdüm. 3 kez bunu yaptım. Sonraki sıradaki ilmeği bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Bu şekilde devam ediyorum. Devamında yine 3 ilmek aynı şekilde çift çift örerek 6 ilmeği çift ördüm ve 3 ilmek burada elde ettim. Buraya kadar bir model. Yine devamında aynı şekilde yapıyorum. Bu ortada 6 ilmek olacak. Bakın. Şu bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Ondan sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek elde ettim. Bunları da hep çift çift örerek. Yine sıradaki ilmeğimi bir kez ördüm, bir doladım. Yine aynı ilmeğimi bir kez daha ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Daha sonra yine çift çift alacağım. Çift aldım ilmeğimi ters ördüm. Çift aldım ilmeğimi ters ördüm. Çift aldım, yine ters ördüm. Yine 3
ilmek çıkarmış oldum bakın. 3 ilmek ters örmüş oldum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Çift çift kestiğim ilmekleri 3 ilmek ters ördüm. Devamındaki şu bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Bu 3 ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 3 düzden sonra bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yeri de ters olarak örüyoruz. Yine devamında 6 ilmek ters. Şu çift ördüğüm ilmekleri ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. 6 ilmek düz ördüm. 6 ilmek düz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Burada 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Yani tek tek örüyoruz. 3 ilmek tersten sonra 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bakın şöyle göstereyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz. Şu toplu 3 ilmeğim vardı. Onu ters örüyorum. 3 ters. Ortada 6 düz. Tek ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Onu 3 ters, kenarda 3 düz olarak sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şöyle net gösteriyor mu bakayım? Evet. 3 ilmek düzden sonra bir ilmek de buradakini ördüm. Toplamda 4 düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 düz ilmek. Şu ortadaki ilmeğim bakın ortada denk gelen ilmeğimi tekrar 3 kez örüyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Yine ortadaki ilmekten bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle ortadaki ilmeğe denk getireceğiz yine. Evet, devamında yine düz örüyorum şu şekilde. Toplamda ortadaki ilmeğe geldik. Kaç düz ilmek ördüm? Hemen ona bakalım. 2, 4, 6, 8 ilmek düz olarak ördüm. Ortadaki bakın şu 3 ilmek yapmıştık bir ilmekten. O ortadaki ilmeğimi yine 3 ilmek çıkartacağım. İlmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu 3 ilmeğimi de yine tek tek ters olarak ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Şu ortadaki ilmeğe kadar düz örüyorum ilmeklerimi. Bakın kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ortadaki bakın şu ajur gibi duran yerdeki ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Yine
Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Devamında yine düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Şu ortadaki ilmeğime gelince yine bir kez düz ördüm, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Devamında 5 ilmek düzümüz kaldı. Kenarlarda şöyle yarım dilim olduğu için ortada 10 ilmek yaptık. Kenarlarda 5 düz ilmek. 5. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın modelimiz hafif şöyle dilimlenmeye başladı. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam edelim. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. İkinci model kurulumunu da yine başlayalım. Kenar ilmeğimi örmemiştim. Ördüm şimdi. Aslında sıra sonunda örüyordum da örmeden bırakmışım böyle. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğinden sonra ipimi öne aldım. Şu şekilde 2 ilmeğimi bir ters olarak ördüm. İkili aldım, ters ördüm. Yani ikili ikili alarak tek ilmeğe düşürüyoruz. 3 kez bu şekilde yapacağım. Kenarda 3 kez ilmeğimi ikili aldım, ters ördüm. Ortadaki bakın artırma yaptığım ilmeğe geldik. Bunu bir kez düz ördüm. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Şimdi 6 defa ters öreceğiz. İkili ikili. İkili aldım, ters ördüm. İkili aldım, ters ördüm. 6 ilmek bu şekilde çıkartacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. 6. ilmeğimi de bu şekilde yine ikili aldım, ters ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ters ördüm. İlmeklerimi ikili ikili almıştım. Ortadaki ilmeğe gelince yine bir kez düz ördüm. Bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Yine burada artırmamızı yaptık. Kenarda yine 3 ters örüyorum ama çift alarak yine. Birinci sırada çift çift alarak kesme işlemi yapıyoruz. 3 ilmek ters örmüş oldum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Pardon, düz örüyorum. Ön yüzünde ters olacak, arka yüzünde düz ördüm. 3 ilmek. Şu üçlü artırma yaptığım ilmeğe gelince ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Üçlü gruba gelince artırma yaptım. Bunun üçünü de ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Şu ortada artırma yaptığım ilmeğe gelene kadar düz ördüm. Yani 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Ortadaki artırma yaptığım ilmeğe yine artırmamızı yapıyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek. Bir kez düz ördüm, bir doladım. Aynı ilmeği bir kez daha düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. Ortada artırma yaptığım ilmeğe yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Kenarda 1, 2, 3,
4 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Artırma yapan ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi toplamda 5 ilmek düz ördüm. Ortadaki ilmeğe geldim. Bakın artırma yaptığım ilmekte yine artırma yapıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği yine artırıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek çıkardım. Devamında 5 ilmeğim kaldı kenarda. Kenarlarda şöyle yarım dilim olduğu için 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şu şekilde. Evet. Sıra sonuna kadar ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle devam edecek. Şöyle tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bir de şöyle daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Size göstermek için şöyle modelin ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu beraber yaptık. Bu model dediğim gibi lastik istemiyor. Bakın her ikisini de lastiksiz yaptım. Şöyle dilimlenecek uç kısımları. Bence harika bir model. Bu ipe de gayet yakıştı. Şöyle zarif bir görüntüsü var. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Şöyle etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Model oldukça güzel ve yapımı da kolay. Yani yeni öğrenenler bile dikkat ettiği sürece yapabilirler. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Hangi ipler kullanacaksınız? Onları da yazarsanız sevinirim. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Şöyle güzel, yapımı da oldukça kolay, gösterişli, şöyle kabartmalı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.